Evet, başlıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Instagram'dakilere, Google Meet'teki arkadaşlara herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün canlı yayın yapacağımızı duyurmuştuk ve canlı yayınımızda da Solidian Caltex firmasının Türkiye Müdürü Samet Bey var yayınımızda. Bugünkü yayınımızın konusu duvarlardan bahsedeceğiz. Bu duvarların depreme karşı olan dayanımından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz taşıyıcı olmayan elemanlardan sayılan duvarlar özellikle deprem esnasında büyük hasarlar alabiliyorlar. Hatta bu hasarlar can kayıplarına kadar gidiyor. Ama maalesef bizim ülkemizde inşaat sektöründe betonarme biraz önem kazanmaya başladı. Hani bu yapı denetimlerle birlikte biraz depremlerle birlikte aslında biraz daha önem kazanmaya başladı betonarme. Ama aynı özeni duvarlara göstermiyoruz maalesef. Hala özellikle bir deprem anında duvar çatlakları çok fazla oluşuyor. Ve bu çatlaklar yıkıma kadar gidebiliyor. Hatta can kayıplarına yol açabiliyor. Hatta son depremde bu şekilde duvar yıkılmasıyla olan can kayıplarına da rastladık. Hatay depreminde. O yüzden betonarmeyi her zaman konuşuyoruz. Ben bol bol sizi Instagram'dan gerek Reels'larla gerek hikayelerle rahatsız ediyorum bu konuda. Ama bugün duvarları konuşalım istedim ben. Sağ olsun Samet Bey de bu konuda özel benim eskiden beri tanıdığım bir meslek duayeni kendisi de. Özellikle duvarlar üzerine ve güçlendirme sistemleri üzerine çalışıyor. Bu konuda bize eşlik etmesini istedim. O da sağ olsun kırmadı bizi. Duvarları konuşmak üzere toplandık. Bunlarla ilgili bir yayın yapacağız. Soracağınız sorular olursa Instagram'dan sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Biz hatta sabahleyin konuştuk. Bizim abonelerin kanalında böyle bir tartışma da yaptık. Duvarlarda kama kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız diye böyle bir mesleki tartışmaya girdik. Ben mesela kullanılmaması taraftarıyım daha doğru. Ama kama kullanmamak Türkiye'de hani Don Quixote'un var ya yel değirmenlerine karşı savaşmak gibi. Çünkü yerleşmiş artık. Kamasız duvar olmaz diyor herkes. Kaması yoksa o duvar kötü kabul ediliyor. Ama tabii bunun ben doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü kama kullandığınız zaman duvarın statik sisteme dahil etmiş oluyorsunuz. Ve o duvarın yük taşımasını sağlıyorsunuz. Aslında biz duvarları yük taşımaları için tasarlamıyoruz. Bunlara taşıyıcı sisteme hiçbir etkilerinin olmadığını varsayıyoruz. Statik betonarme projelerde. Ancak kama kullandığınız zaman ister istemez zamanla kirişler seyim yapıyor ve orada bir oturma meydana geliyor ve kamalar vasıtasıyla oradaki kamalar mesnet vazifesi görüyor ve yüklerini bir kısmını duvarlara aktarıyorlar. Tabii yük taşımak için tasarlanmayan bu duvarlar maalesef deprem esnasında çatlıyorlar. Duvarlar arkadaşlar depremlerde önemli yapı elemanları. Peki biz bu duvarları nasıl öreceğiz? Konumuz buydu aslında. Yani bu duvarların çatlamaması için ne yapmamız lazım? Deprem yönetmeliğinde bir takım uygulamalar var. Bize gösterilen esnek tasarım, evet. Esnek tasarım kuralları var. U şeklinde ne diyeyim profil diyeyim. Profillerle aralarda taş yünü konulan, duvar direkt olarak kolona birleşmeyen taş yünüyle arada ya da mineral yün diyelim. Arada bir esnek derz oluşturulan elemanlarla duvarların hem düşeyde hem de yatayda yük almamasına gayret edilmeli diyor deprem yönetmeliği. Tabii duvarın da aynı zamanda yanal rigidliğini de sağlamak lazım aslında. Hani düzlem olarak yıkılmaması için gerekli önlemler alınmalı diyor. Yukarıda da aynı şekilde bu şeklinde kiriş altında bu tarz sistemler kullanılmalı diyor. Peki duvarların kendi içlerinde ördüğümüz tuğla duvarların aralarında ne yapmamız lazım? Yani birbiriyle olan kayma gerilmeleri değil mi? Evet. Kayma gerilmeleri için işte bunun için çok güzel bir ürün var arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğiz. Samet Bey ondan bahsedecek. Genel olarak duvarlardaki yapısal hareketlerden bahsedecek bu konunun uzmanı olarak kendisi. Deprem bölgesinde bu konuda çok fazla araştırma, inceleme yapmış biri olarak duvarlar en çok neyden hasar görüyor depremlerde? Onlardan bahsedecek. Ben şimdi o zaman sözü Samet Bey'e aktaracağım. Evet. Kendisini tanıtmasını isteyeceğim önce kısaca. Sorularınız varsa mutlaka Instagram'dan yazabilirsiniz. Buradan bir arkadaşımız takip ediyor olacak soruları ve bu canlı yayın sonunda o soruları da cevaplayacağız. O zaman Samet Bey'e ben sözü bırakıyorum. Samet Bey hoş geldiniz. Önce hoş bulduk. Biraz tanıyalım. Hani biz tanıyoruz ama. İyi akşamlar olsun.
Sağ olun. Herkese bir hoş geldin diyerek başlayalım. Samet Uslu ben. Solidian Caltex ile başlayayım çok kısa bahsederekten. Çok kısa Solidian Caltex ile başlayayım. Solidian Caltex Avrupa menşeli bir yüksek teknolojili teknik tekstil üreticisidir. Uzmanlığımız esasında non-metallic reinforcement dediğimiz metalik olmayan donatılardır. Yani hali hazırda inşaat ve antisismik sektöründe kullanılan geleneksel takviyelerin alternatifi ve bana göre upgraded, daha iyi versiyonlarını üretiriz. 35 yıldır sektördeyiz. Ben de Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyorum Solidian Caltex'te. Şimdi size ek olarak, söylediklerinize ek olarak birkaç cümleyle aslında başlamak isterim. Şöyle ki biz her ne kadar bir deprem ülkesi olsak da ne kadar çok taşıyıcı elemanlara, işte kolonlara, kirişlere, deprem yönetmeliğine önem veriyor olsak da bunları bir şekilde doğru yapıyor, maalesef yanlış uygulamalarla canımız yanıyor olsa da bazen atladığımız konular oluyor. Atladığımız konulardan bir tanesi de maalesef duvarlar. Şimdi duvarlar taşıyıcı eleman olmamasına rağmen bir deprem esnasında gerçekten can yakan, can acıtan, hatta ölümlere sebebiyet veren talihsiz durumlara sebep oldu. Bunu 2023 Maraş depreminde yaşadık. Ben en azından belki aramızda tanıyanlar vardır. Doğma büyüme İskenderunluyum. Şimdi Maraş depreminde Maraş, Malatya, Gaziantep, Gaziantep'in ilçelerinden Nurdağı, aşağı indiğinizde İskenderun, Dörtyol, Erzin, Arsus ve maalesef Antakya merkezi en çok hasar gören taraf. Sıklıkla şuna şahit olduk. Sapasağlam duran binalar, kolonları, kirişleri sapasağlam ayakta duruyor. Hiçbir şey olmamış binaya. Binadan bir şekilde şanslı olanlar kaçarak veya deprem sonrasında kurtulmuşlar. Fakat aynı binaya baktığınızda bir tane bile duvar kalmadığını görüyorsunuz. Yani bina işlevini yapmış esasında. Evet. İnsanları dışarı çıkartmış. Fakat bir tane bile sapasağlam duvar yok. Bu duvarlar ne oluyor? Ya içe ya dışa bir şekilde göçüyor, çöküyor. Ve bu çökmelerin altında eğer soru hayatını kaybeden veya yaralanan oldu mu ise evet maalesef oldu 2023'te. Biz bunu İstanbul depreminde de yaşadık, Düzce'de de yaşadık, Maraş depreminde de yaşadık. Hatta ve hatta İzmir depreminde de yaşandı bunlar. Ve bu eski veya yeni fark etmeksizin her tür binada olabilecek bir hasardan bahsediyoruz. Duvar çatlakları veya duvar çatlaklarının artık duvarın karşılayamayacağı bir momente geldiği anda duvarın yıkılması. Daha acı bir kısımdan bahsedeyim. Bizim evlerimizdeki duvarlar, yani hali hazırda standart bir Türk evi ya da bir modern yapıda bahsettiğimizde çok daha kısa duvarlardan bahsederiz uzunluk anlamında. Ama bir okul, bir hastane gibi böyle çok uzun koridorlara sahip ve uzun genişliklerdeki duvarları düşündüğünüzde tehlike biraz daha artıyor. Haliyle biz işin üretici tarafında ve bunun Ar-Ge'sini çok ciddi bir anlamda yapan üretici olaraktan buna senelerdir kafa yoruyorduk açıkçası. Bahsedeceğimiz ürünümüz piyasada vardı fakat özellikle son 2-2,5 yılda üzerine yaptığımız geliştirmelerle artık evet bu ürün tamamen bu dertleri üzerimizden atacak diyeceğimiz noktaya geldik. Bugün de ondan bahsedeceğiz. Bu ders problemleridir ya da işte bir bina esnasında hatıl ihtiyacıdır. Bu ürün neye yarıyor, nasıl kullanılmalı? Bu ürün veya muadilleri neye yarıyor konuşacağız. Kokmuyor. Koku yok. Yani bazen öyle şeylerde olur ya, karbon ürünlerde ağır bir koku olur. Bunda yok. Doğru söylüyorsun. Test ettim yani. Konuya şuradan başlayabiliriz. Bu arada sizin de belirttiğiniz gibi bence finalde veya sunum esnasında alacağımız sorular çok etkili olacaktır. Vereceğimiz cevaplar. Çünkü tahmin ediyorum Türkiye'nin bambaşka şehirlerinden katılan, bambaşka örneklere şahit olan mühendisler, müteahhitler var. Zaten ilk soru gelmiş. Kama kullanmayacağız da ne yapacağız demişler. Şimdi cevap veriyorum hemen hızlıca. Kama kullanmayalım da ne yapalım? Haklı bir soru yani, doğru. Kama kullanma diyoruz ama alternatifini sunmuyoruz. Aynen öyle. Konuya bence şuradan başlamak gerekir. Şimdi duvarlarda niye çatlak oluşurla başlamak gerekiyor bu konuya. Yani bir binada eski veya yeni fark etmeksizin duvarlarda çatlaklar niye oluşuyor? Bir, yatay çekme gerilmelerine karşı dayanıksızlık. Bu arada sayacaklarım önem sırasına göre değil, tamamen tüm etmenleri toparlamaya çalıştık. Detaylarını vermeye çalışacağım. Yani yığma, bölme, dolgu duvarlardaki elemanların tamamı genellikle basınca çalışır ve çekmeye karşı zayıftır. Ve bu yatay gerilmelerin tamamı çatlak oluşturur. Bu bir sebeptir. Yatay derzlerde donatı bulunmaması ki ülkemizde
genelde bulunmaz. En azından şu ana kadar bu böyleydi. Ahmet Hocam daha iyi bilir ya da aramızdaki inşaat mühendisi arkadaşlar. Ya şöyle biz eski usul bir şey var aslında. Hani böyle demir çakı eskiden beri 8'lik demir çakılır da şeyin üzerine yatırılır ya. Çok Doğru. Bazen yapıyorduk onu eskiden tabii. Şimdi biraz daha onun böyle galvanizli sat şeklinde, özellikle şeyde gaz betonda yanında satıyorlar ya hazır. Ama biz eskiden demir çakardık böyle kolon. Aynen. Haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Bizde geleneksellik birazcık iş görüyor. Haliyle şimdi bu derz boyunca, yani yatay derzlerden bahsediyorum, tuğlalarındaki çekme gerilmeleri bir şey tarafından karşılanmalı. Karşılanmıyorsa çatlak oluşuyor demektir. En iyi örnek mesela kapı pencere köşeleridir. Sıklıkla görürüz. Diferansiyel oturma dediğimiz mesele bir çatlağa sebeptir. Temel zemini düzgün değilse bu ne demek? Yerleşim yerleri farklı zamanlarda ve farklı momentlerde oturuyor demektir. Bu da bir çatlak sebebidir. Başka ne olur? Rötre, yani büzülme dediğimiz veya kuruma çatlakları dediğimiz sebep olur. Bu bir hasar sebebi değildir ama çatlaktır nihayetinde duvar üzerinde. Termal farklılıklar, yani ısı farkları nedeniyle genleşme veya büzülme dediğimiz çatlaklarla oluşur. Kapı veya bu biraz evvel bahsettiğimiz pencere köşelerindeki gerilme yığılması dediğimiz bir konu vardır. Yani şimdi açıklık köşeleri, bu kapı pencere köşeleri çok keskin geçiş noktalarıdır. Özellikle yatay güçlerde, bu momentum vurduğu noktalarda. Şimdi yük burada yoğunlaşınca diagonal, yani çapraz çatlak oluşturur. Bu da bir sebeptir. Haliyle deprem etkisi, buna vurgu yapmak zorundayız. Deprem etkisi dediğimiz bir yanal yüktür bir yapıda. Haliyle yığıma, bölme, dolgu duvarlarının tamamı yatay yüklerde rigid davranmak ister. Rigid davranamayınca da çatlakla cevap verir buna. Çünkü yeterince kuvvetli değildir bu duvar. Yani in plane, out of plane dediğimiz düzlem içi, düzlem dışı çatlakların kök nedeni deprem esnasında yanal yükün duvara, kolon ve kirişlerden aktarılmasıyla oluşur. En basit sebeplerden bir tanesi yanlış harç uygulamasıdır. Bu bir sebeptir. Yani harç çok zayıfsa mesela bağlantı olmaz arasında tuğlaların. Ya da örnek veriyorum, dalgalı bir harç uygulandıysa. Bir yerde çok ince vurmuşsunuzdur, bir yerde kalın vurmuşsunuzdur. Haliyle o ince yerden... Peki ben bir şey sormak istiyorum hemen. Şu derzlerle ilgili konuşurken, bir tuğla duvarda yatay derzlerdeki harç mı daha önemlidir? Yoksa düşey derzlerdeki harç mı daha önemli? Yatay değil mi? Çünkü biz bazen ısı yalıtım tuğlalarında, özellikle bu birbirine geçme olan, mesela düşey derzlerde hiç kullanmıyoruz harç. Özellikle kullanmadığı söyleniyor zaten. Tuğla firmalarının bize söylediği de bu. Kullanmayın diyorlar. Düşey derzlerde ısı köprüsü oluşmaması için kullanmayın diyorlar. Dediğiniz gibi yatay derzlerde olan harç bence de daha önemli. Evet. Daha önemli. Yani şöyle düşünebiliriz. Çok böyle hani en basit haliyle anlatmaya çalışayım. Yani yanal yükte bir duvara gelebilecek en kuvvetli yükten bahsediyoruz. Deprem anı. Kolon ve kirişler şu şekilde çalışıyor. Yani tam olarak böyle çalışma şekli. Üstte de bir kiriş hayal edin. Bu şekilde çalıştığında şimdi bu iki taraftaki kolon diagonal veya direkt yanal olarak, yani bizim shear dediğimiz yükle duvara bir yanal baskı yapıyor. Ve bu yanal baskıyı koruyabilmek için dediğiniz gibi yanal harç ve haliyle o yatay derz uygulamasının önemi aslında orada ortaya çıkıyor. En son şeyi söylemiştim. Dalgalı harç kullanımı bir çatlak sebebidir. Ve son olarak da çok uzun duvarlarda, yani aralık anlamında uzun duvarlarda genleşme derzi dediğimiz kısım bırakılmaz ise yine yapısal gerilme nedeniyle çatlağa neden olabilir. Ya bunların çok farklı nedenleri vardır ama bizler özellikle Türkiye özelinde deprem kaynaklı çatlaklara biraz daha eğilme gösteriyoruz. Oraya odaklanıyoruz. Çünkü depremden kaynaklanan bir çatlağı, duvar çatlağını, oluşabilecek bir çatlağı engellediğiniz anda geriye kalan bütün maddeleri aslında bir şekilde engellemiş oluyoruz. Evet. Çünkü en hayati olan deprem sırasında oluşan çatlak. Şimdi bu çatlakları biz nasıl önlüyoruz? Hızlıca bundan bahsedelim. Şimdi bizim Solidian Brixi diye bir ürünümüz var aslında. Brix İngilizceden gelen ve hem adını hem de markasını Brix'ten alan bir üründür. Solidian Brixi metal olmayan bir donatıdır. Metal olmayan demek hemen akıllara şunu getirmeli: paslanmayan bir ürün demektir. Korozyona uğramaz, paslanmaz. Herhangi bir kimyasal karşısında dayanıklıdır.
erimez, eskimez, yıpranmaz vesaire. Ve biz bu ürün özelinde şöyle bir ham madde kullanıyoruz. Metalik olmayan donatılarda, yani biz veya farklı elbette üreticiler var. Karbon, cam veya bazalt kullanırlar. Karbon çekme dayanımı olarak hali hazırda güncelde en yüksek çekme dayanımına sahip üründür. Hemen altında bazalt gelir, hemen altında cam gelir. Şimdi camın da orada ikiye ayırmamız gerekiyor. Bu ham madde kısmını verme sebebim şu: cam ikiye ayrıldığında bir bizim E-glass cam dediğimiz bir ürün vardır. Bir de AR cam vardır. AR camın anlamı şu: alkali resistant. Alkaliye dayanımlı bir camdan üretilmesinden dolayı bu ürün harç ile etkileşime girdiğinde asla erimez, herhangi bir deformasyona uğramaz ve haliyle bugün koyduğunuz bir AR cam donatıyı 50 yıl sonra, 100 yıl sonra gidip oradan koyduğunuz gibi alabilirsiniz. Bu duvar donatılarında son derece önemlidir. Sebebi de şudur ki biz bir duvar donatısını oraya koyduğumuzda yatayda veya dikeyde, ki bahsedeceğimiz ürün bir yataydır, orada bina durduğu sürece kalmasını isteriz. Çelik gibi, metal gibi paslanmaması gerekir, dayanımının azalmaması nedeniyle. Ve bu nedenle de biz onu alkaliye dayanımlı bir camdan üretiyoruz. Karbondan da üretiyoruz fakat bugün özellikle odaklanacağımız AR camdır. Çünkü karbonun çekme dayanımı çok çok yüksek. Ve bizim standart modern yapılarımızda, modern yapıların duvarlarında AR camdan ürettiğimiz bir yatay derz donatısının mukavemeti o duvarı sağlam tutmak için gayet kafi. Bu yeterli kalıyor. Karbon için, karbon kullanmak için çok çok daha niş projelerde biz öneriyoruz. Haliyle bana mesela bugün sorsanız, deseniz ki biz bir villa inşa ediyoruz, bir yazlık inşa veya bir bina inşa ediyoruz dediğinizde ben yine size AR camı önereceğim. Ve bu ürünün temel amacı duvar mukavemetini arttırmak ve çatlakları önlemek için üretilmiştir. Şimdi burada ekranda gördüğünüz uygulama tam olarak Solidian BRICS'in uygulama şeklidir. Her 2 veya 3 sırada bir atılır ve bu 2 veya 3 sırada bir atılan ürün sizin duvarınızın biraz evvel bahsettiğimiz çatlakların tamamını engellemesini sağlar. Bunun yanında, ki bizim en son deprem yönetmeliği, 2018 deprem yönetmeliğinde de vurgu yapılır, sonradan yapılan bir revizeyle, duvarların kolon ve kirişlerden, yani taşıyıcı elemanlardan bağımsız hareket etmesi istenir. Evet. Bu bağımsız hareketi sağlayabilmek için de biraz evvel Ahmet Hocam'ın bahsettiği esnek duvar bağlantısı yapılır. Esnek duvar bağlantısı yapmıyorsanız dahi hala duvarı kolon ve kirişlerden, yani taşıyıcı elemanlardan ayrı bir şekilde hareket ettirmek zorundasınız. Çünkü duvara gelen zaten yük kolon ve kirişlerden geliyor, yanal yüklerden. O baskıladığı için diagonal çatlaklar oluşuyor. Bizim shear crack dediğimiz, step crack dediğimiz çatlakların tamamının kök nedeni bu. Bazı noktalarda maalesef Maraş depremi gibi yük o kadar fazla oluyor ki duvar sadece çatlamakla kalmıyor, bir de üzerine yıkılıyor. Yani ne düzlem içi yüke dayanabiliyor ne düzlem dışı yüke dayanabiliyor. Burada da bizim yani Solidian BRICS diye adlandırdığımız ürünün ana görevi buradaki taşıyıcılığı duvara vermektir. Hemen bir sonrakine geçiyorum ki açıkçası ben sorular için birazcık heyecanlıyım Ahmet Hocam. İnşallah böyle daha faydalı. Vallahi şimdi bende de birkaç soru var aslında. Hadi bakalım. Acayip sorular var. Kafama takılıyor. Şimdi mesela bu ürün Evet. camdan üretilmiş. AR cam. Şöyle bir şey var. Şimdi biz arkadaşlar mühendisiz ve burada da birçok arkadaş şu anda canlı yayına katılan mühendis, mimar, teknik elemanlar, teknikerler çok fazla var, müteahhitler var içimizde. Yani ben her zaman yeni teknolojilerden, yeni çıkan malzemelerden yanayım. O yüzden böyle özellikle karbon ve camdan üretilen bir ürün her zaman benim ilgimi çekiyor. Yani bu tarz yeni malzemelerden üretilen ürünler. Çünkü ben bunun İzmir'deyim ben. İzmir'de maalesef inşaat teknolojisi çok yavaş gelişen bir sektör. Hani şöyle, ben mesela geriye baktığınız zaman 2003 mezunuyum. 22 yıllık bir meslek hayatımda, hani çok eski değil yani. Ama ben mesela Plywood'u biz 2005'lerde Plywood birçok şantiyede yoktu ya. Hala eski 10'luk, 12'lik, 15'lik tahtayla döşeme çakıyor. Ya hakikaten hani böyle uzay çağından bahsetmiyorum. Hani 70'lerden 80'lerden bahsetmiyorum. Bizim
yeni malzemelere geçişimiz çok geç oluyor. Evet. Hazır betona geçişimiz, işte bu mesela duvarlarda hala mesela eski usullerle örüyoruz. Eski şeylerle, tekniklerle, teknolojilerle. Ben istiyorum ki meslektaşlar, yeni teknolojileri, çünkü biz dayatmazsak kimse yapmaz. Arkadaşlar yani Kesinlikle öyle. müteahhit bunu yapmaz abi. Aynen. %100 Çünkü, katılıyorum. çünkü müteahhit şunu düşünüyor. 1 lira bile olsa sıfırdan büyük olduğu için müteahhit onu yapmıyor. Şeyleri tenzih ediyorum. Öyle. Yani Öyle, doğru. %5, %10'luk bir kesimi tenzih ediyorum. Yani ben %90'ını diyeyim. Hepsini demeyeyim hadi. Aha. Yapmıyorlar. Yani biz teknik elemanlar olarak biz bu ürünü bilirsek, tanırsak ve anlatırsak, bu tarz ürünlerin hepsinden bahsediyorum. Yani ne derler? Fiyat performans derler ya. Bu Hakikaten öyle bir ürün. göstereceği performans karşısında fiyatının ne kadar uygun da olduğunu görecekler zaten. Kesinlikle. Zaten o tarz sorular da var. Hani bir Muhakkak. villa yaptırıyorum. Bir villada ne kadar tutar bunun maliyeti? İşte daire yaptırsak apartmanda ne tutar gibi şeyler var, sorular var. Yani hakikaten çok böyle cüzi paralar aslında ya. Çok cüzi paralar. Çünkü arkadaşlar duvar betonarmeyi de göçerten bir şey. Duvarı doğru tasarlamazsınız. İşte ne dedik? Yük aktarımı. Ya sizin duvarı eğer yük aktarımına dahil ederseniz bütün betonarmeniz çöp oluyor arkadaşlar. Rigidliğiniz bitiyor. Yani rigidlik hesaplarınızın hepsi gidiyor. Orada aldığınız R katsayısını, sünekliğiniz, binadaki sünekliği, ondan sonra deplasmanlarınız değişiyor. Hesapladığınız deplasmanla binanın gerçek deplasmanı bambaşka yerlere gidiyor ya. Yani betonarmenin bir parçası aslında. Parçası oluyor bir süre sonra. Kesinlikle öyle. Bence çok önemli duvarlar ya. Yani bunun açıkçası şimdi sunumdan bağımsız şu söylediğinize bir ek yapayım. Başta konuştuğumuz konu duvarların ne kadar önemli olduğunu, bir deprem esnasında özellikle neye sebep olduğunu görmek için çok minik bir tavsiyede bulunayım. 2023 Maraş depremi yazıp Google görsellere tıklasınlar. Ve oradaki binalarda, özellikle sağlam ayakta kalan binalarda duvarların neye neden olduğunu görebiliriz. Maalesef bu böyle. Çünkü ben hep şunu savunuyorum. Eksikleri olmasına rağmen bizim 2018 TBD'ye, deprem yönetmeliği, gayet dört başı mamur bir yönetmeliktir. Eksikleri vardır. Tabii mutlak. Eksikleri vardır ki bizim halihazırda zaten yönetmeliği yazan hocalarımızla sıklıkla görüşüyoruz. 2025 sonu veya 2026'da bir revize geliyor yani deprem yönetmeliğine. Evet. Ama gel gelelim ki o deprem yönetmeliği binayı ayakta tutmaya yöneliktir. Şimdi mesela gelecek olan revizede duvarların da ne kadar önemli olduğunu, o duvarların da can kayıplarına veya bir yaralanmaya sebep olmaması gerektiğini hep beraber anlayacağız. Türkiye'deki inşaat sektörü olarak biz bir yapıyı nasıl yapmamız gerektiğini, yani ustasından şantiye şefine, inşaat mühendisine, projesine, saha mühendisine kadar gayet iyi biliyoruz. Eksikliklerimiz var. O eksiklikleri çağın getirdiği yeniliklerle tamamlamamız gerekiyor. Bu çok basit aslında. Bende mesela bununla ilgili muhteşem bir örnek var. Yani yerden ısıtma meselesi mesela 10 yıllıktır hocam. Siz daha iyi hatırlarsınız kökü. Ya da geriye. 10 yıldır herhalde. 15 yıldır maksimum. Ben ilk çıktığında hatırlıyorum ustalar başımıza iş çıkarttınız diye isyandaydı şantiyelerde. Evet. Bir de bunu mu yapacağız diyorlar. Şimdi yerden ısıtma olmayan yere buna mı bakacağız diyor alıcılar. Müteahhitin asıl hedef grubu. Kesinlikle. Şimdi nasıl o yerden ısıtmaya 2 gram daha fazla iş yapmak için isyan eden kitle çok hızlı bir el kolaylığıyla yapıyor ise bunlar da böyle olacak. Yerden ısıtma bir binanın içerisinde lükstür ama bir duvar ders donatısı lüks değil, ihtiyaçtır. Kesinlikle. Şimdi bir evin içinde Allah hiçbirimize bir daha yaşatmasın inşallah da bir evin içinde hiç kimse deprem sonrasında ne kadar da güzel seramikleri varmış ya da ne kadar güzel musluklar seçmişler demiyor. Bu duvara ne oldu? Bu kolon niye böyle patladı? Ya da bu işte tavan asmolen miymiş de bu hale gelmiş gibi sorular geliyor. Bambaşka bir etkisinden bahsedeceğim. Biz bunu sıklıkla özellikle deprem bölgesinde bizim antisismik işte portfolyosuyla ilgili görüşürken hem üniversite hocalarıyla hem de oradaki iş yapan insanlarla görüşürken duvar çatlakları yani bayağı sağlam oturulabilir raporu olmuş binalarda haliyle duvarlarda çatlaklar vardı. Duvar çatlaklarının çok ciddi bir psikolojik etkisi de var insanlara. Onu tamir ettirene kadar insanlar o çatlağı her gün, her evine girdiğinde, her uykuya daldığında gördüğü için rahat uyku uyuyamıyorlar. Binanın sağlam olduğunu biliyor. Elinde
Kapı gibi raporu var. Gözüyle görüyor, biliyor. İnşaat mühendisleri gelmiş, bakanlıktan gelmişler. Ama salonun ortasında veya yatak odasının işte duvarında baktı. Kocaman bir çatlak var. Psikolojik etkiyi de atlamamak lazım. Çünkü İzmir'de mesela biz onu çok yaşadık. İzmir depreminden sonra. Maalesef burada yıkılan binalar oldu ama yıkılmamasına rağmen sıva çatlağı dahi olsa çatlakları olan 1000 tane bina vardı burada. Ve insanlar çok ciddi anlamda negatif etkileniyordu bundan. Ki biz çok daha kökündeyiz, hayati taraftayız şu an. Şimdi bu işin hayati tarafından çıkıp biraz daha yeni bina, bu zaten Solidian birisi bir yeni bina ürünüdür. Yani bir güçlendirme esnasında kullanılan bir ürün değildir antisismik anlamda. O farklı bir aplikasyon türü. Solidian birisi yeni binalarda kullanılır ve özellikle hemen şuradan hızlıca son şeye geçeyim müsaadenizle. Bu mesela özellikle Türkiye'den seçtiğim bazı uygulama örnekleri komünitedeki arkadaşlar için. Her tip tuğla ile kullanabildiğiniz en anlamlı... Evet, şöyle o zaman ben şey yapayım. Şunu rulo halinde satılıyor değil mi bunlar? Doğrudur. Tam bir rulo. Rulo halinde 50 metrelik bir rulo. Yaptığımız tuğla duvarın genişliğine göre, bunlar genişliği değişiyor. Değil 40, mi? 50, 75, 100, 150. Milimetre olarak yani. Doğrudur. 4 santim, 5 santim, 10 santim. Doğru. Diyelim işte bunlar rulo halinde. Kaç sırada bir koyuyoruz bunları? Her 2 veya 3 sırada bir koyuyorsunuz. Yani bir dolu bir boş mu yapıyoruz? Doğrudur. Bir dolu bir boş. Bir dolu bir boş yapıyoruz. Peki ben mesela bunu baktığım zaman fileye de benziyor bu. Hani sıvada kullandığımız. Doğru. Ondan ne farkı var? Yani ben file yapsam olmaz mı yani? Fileyi keseyim. Maalesef olmaz. Niye olmaz biliyor musunuz? Şimdi elinizdeki ürünü ben buraya... Sağlam bir şey mi? Çeksem yanıyor mu bu ürün? Yok, yanmaz. Yanan bir ürün değil. Yanmıyor. Girmezden evvel elime teknik dokümanları almıştım bilerek. Aklımda ama insan unutur haliyle. Şimdi bu bizim Brixi denen ürün EN864-2 diye bir teste tabi tutulmuş. Şimdi bu testin anlamı şudur. Aynı zamanda zaten CE sertifikası vardır. İşte performans deklarasyonları falan onlar ayrı. Ama 864 ile 2'nin özelliği şudur. Harç ile birleştiğinde bu ürün. Bu bahsettiğim test şunu kanıtlar. Bu malzemeye yani kullandığınız donatıya ne kadar yükle pull off yani çekme testi yapmalıyım ki ya da çekmeliyim ki bu ürün bulunduğu yerden kopsun. Bunun cevabı da 6700 megapascal'dır. En küçük en için. Yani çok çok ekstrem yüklerden var. Bunu mesela fileyle sağlayamazsın. Kaç ton yapıyor? Ya haliyle bunu bir fileyle sağlayamazsınız. Bu... 670 ton dedi biri. Ha tamam sağ ol. Bir sıfır attık değil mi? Doğru. O yani ton, bu ürün 0,1 ton. Ar-Ge'den sahaya gelene kadar zaten bir yıllık bir Ar-Ge'si var, testleri var, şusu var, busu var. Haliyle evet gerçekten çatlakları engelleyebiliyor demek için. Bu arada bu hem ticari anlamda hem etik anlamda söylüyorum. Bütün bunların altını doldurup imza atabiliyor olmanız lazım. Yoksa olmaz. Yani en kibar tabiriyle bunu yapamazsınız. Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. Bütün bunları sağlamış olmamız gerekiyor ki bu ürünü gönül rahatlığıyla herhangi birine verip evet lütfen kullanın diyebilelim. Bu arada bu bahsettiğim çekme mukavemeti karbonda çarpı 4 çarpı 5'e çıkıyor. Onun için çok karbon şu. Bu da sert bir şey zaten. Bu cam. Bu elinizdeki şu an gösterdiğiniz alkaliye dayanımlı cam. Diğeri karbon. Bu da karbon. Doğrudur. Bir de son şunu söyleyip hemen bence sorulara geçebiliriz. 3 metre ve yüksek, 3 metreden daha yüksek duvarlarda malumunuz hatıl kullanılıyor. Hatıl kullanmak durumundasınız. Özellikle projede evet. Solidian Brix'i kullandığınızda hatıl ihtiyacını ortadan kaldırıyorsunuz. Hatıl imalatı artık. Kaç metreye kadar? Biz yani ben mesela 5 metre duvar yapacağım. Hatıl yok. Hatıl kullanmayacak mıyım? Ara yok. hatıl. Hayır. Yatay. Yok. Bu Google Meet'teki arkadaşlar için söyleyeyim. Orada 3 tane Yutong'la yapılmış resim var. Referans resim. Türkiye orası. Oradaki duvarın uzunluğu 4.30 metre. Yüksekliği. Hatıl vardı. Solidian Brix'i nedeniyle hatılı tamamen ortadan kaldırdık. Solidian Brix'i... Abi hatıl zaten başlı başına bir dert ya. Doğrudur. Yani o yatay hatılı şantiyede yaptırmak da ölüm yani. Özellikle mesela fabrika inşaatlarında biz İzmir'de Begos'ta Buca Organize Sanayi'nde çok fazla fabrika yaptık orada. Genelde biliyorsunuz fabrikaların ilk katları yüksek olur. Kırlar giriyor diye. Yani en düşüğü 7-8 metre oluyor kat yüksekliği.
10 metreye kadar çıkanlar da var. Orada mesela duvarlarda 2 tane yatay atıl yapıyorduk. Ha, evet. Hatta aralara kiriş gibi atıllar yapıyorduk. Hani böyle bildiğiniz Yatay, özür dilerim. epoksiyle statik hesaba giren atıllar yapıyorduk. Doğru. Kiriş yapıyorduk yani, bildiğiniz kiriş yapıyorduk. Atıl ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz Yani diyebilirim. evet, bu şey yani. Buna %100 güvenle söyleyebiliyorum. Çünkü biraz daha bahsettiğim işte mesela 4.30'luk duvar 1,5 aylık bir proje. Yani daha 1,5 ay evvel tamamlandı. Şu an halihazırda Türkiye'de bir proje var, 5.2'lik bir duvar örülüyor yükseklik olaraktan. Oraya aynı şekilde 1-2'si kullanılacak. Yine AR glass kullanılacak. Yani cam olan kullanılacak. Ve orada da hatıl vardı projede. Hatılı tamamen iptal edecekler. Şöyle mesela sahadan, oradaki işte şantiye şefinden ve inşaat mühendisinden, proje direktöründen şöyle cümleler duyduk. Ki sizin de söylediğiniz gibi bir hatıl meselesi çok ciddi vakit alıyor imalat anlamında. İSG ile ilgili çok ciddi dertleri var o imalat aşamasında. 3, Tabii yüksekte yapıldığı için. hatılı attınız. Beklemek zorundasınız ki bir sonraki, örnek veriyorum, vardiyaya kadar Tabii. o hatılın devamını yapabilirsiniz. Zaman da. Donatı ile böyle bir ihtiyacınız olmadan çok daha hızlı bir şekilde o imalatı tamamlayıp duvarları atıp çıkıyorsunuz. Sizin herhalde şey bitti. Sorulara geçeyim o zaman. Ekran paylaşımını durdurabilirim. Nasıl arzu ederseniz. Yani ekranda kalabilir. Tamam. Kalabilir, sıkıntı yok. Ben şuradan gelen sorulardan sormak istiyorum size. Bir arkadaşımız BTK, NNS duvarları sıkıştırmak için kama ve köpük dışında ne uygulanabilir demiş. Bilixi'yi kullandığınız anda zaten buna ihtiyacı olmuyor. Şimdi bana bunu... Peki yukarıda ne uygulayacağız? Tamam, bu Bilixi'yi yatayda uyguladık ama finalde mi sizin duvarla poliüretan giriş köpük kısmında arasında da bunu uygulayacağız. Oraya köpük atacağız sadece. Peki bu zaten orada bir Bilix'i... boşluğumuz kalacak. Poliüretan köpük bizim regülasyonlarda da geçen bir çözüm. Yanlış bilmiyorsam. Ama final katmanda da Bilixi'yi hala uygulayabilirsiniz. Şimdi onu biz şeyde de, yani grupta konuşurken de biraz evvel siz bahsettiniz şu kama meselesiyle ilgili. Yani kama evet yapılıyor, uygulanıyor, hala uygulanıyor ve muhtemelen bir süre daha uygulanacak ama yani duvarın taşıyıcı bir şey olmadığını bir kabul etmemiz lazım, nokta. Şimdi taşıyıcı olmayan bir şey, siz diyorsunuz ki ben seni taşıyıcı olan bir şeye bağlıyorum, haberin olsun kamayla. Sonra diyorsunuz buradaki yükü de herhangi bir yanal yükte, bir deprem esnasında, bambaşka bir oturma sırasında buradaki yükü de topla diyorsunuz. Zaten başlı başına çok da doğru olmayan bir uygulamadan bahsediyoruz. Evet. Şimdi kama dediğimiz 2 tane yapı elemanını böyle birbirine sıkıştırarak bağlıyor. Betonarme kiriş, siz de bahsettiniz, seyim yapacak bir süre sonra. Şimdi kamayla yukarıdan bağladığınız duvar, yukarıdan gelen bu deformasyonu altta tutmaya çalışacak. Tutmaması gerekiyor normalde. O duvarın öyle bir görevi yok. Haliyle sizin en başta yaptığınız statik hesaplarda veya tasarımda hiç öngörmediğiniz bir yükü almaya başlıyor o duvar. O yükü de almaması gerekiyor. Haliyle Bilixi'yi nasıl ki birinci sıradan bir boş bir dolu yaparaktan finale kadar geldiniz, tepede de hala kullanabilir durumdasınız. Normal duvar örerken diyor yatay hatıl yaptık diyor. Tamam. Peki diyor duvar uzunluğu olarak düşey hatıl mesafesi ne olmalı diyor. Yani kaç metre uzunluğunda duvar örülebilmesi sağlıklı. Anladım. Ve bu Bilixi ile bu mesafe uzatılabiliyor mu? Yataydaki. Bilixi'ye bu mesafe uzatılabiliyor. Fakat orada şöyle bir durum var. Hani bana direkt ulaşabilirler diledikleri gibi. O proje üzerinde şuna bakmamız lazım. Cam Bilixi o duvarın mukavemetini karşılıyor mu? Yoksa biz o ham maddeyi değiştirmeli miyiz? Yani o proje özelinde bakmak gerekir. Çünkü uzun bir duvar. Mesela bir okul koridorunun duvarından bahsediyoruz örneğin. Evet. Ona bir bakmak lazım. Yani telefonum ya da mailim veya buradan diledikleri gibi ulaşabilirler. Çünkü biz de o tarz duvarlarda düşey hatıl uygulaması yapıyoruz. Haklı olarak. Yatay hatıldan olarak. ayrı olarak. Bilixi de diyorsunuz ki bunu belli bir yere kadar engelliyor ama şeye bakmak lazım. Belki sadece ham madde işte. Orada şu olabilir. Ya cam değil de karbonun şusuna geçelim denilebilir. Evet. Çünkü onu Peki, yani tutacak bir ama soru nereye daha kadar var. tutacak bilmemiz lazım. Şöyle diyor, gaz beton duvarlarda biliyorsunuz çok gaz betonlar biraz daha çatlama riski yüksek elemanlar. Gaz beton duvarlarda özellikle ben bir gaz beton duvar ördüğüm zaman mutlaka sıvada file yaptırıyorum. Her yerine file yaptırıyorum. Kimisi yaptırmıyor ama ben yaptırıyorum. Çünkü gaz betonda çatlaklarla çok uğraşıyor. Bu malzeme ayrıyeten düşeyde file kullanımı gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Sıvada. Hayır. Bunu kullandığınız anda düşeyde
Herhangi bir sıva kullanmanıza artık ihtiyaç yok. Ama şunu soruyorsanız mesela soruların bir tanesinde ben gördüm işte mesela çelikle betonun birleştiği noktalar gibi düşünün. Yok o farklı malzeme. O zaten farklı. Mesela kirişle duvar arasına file kullanmak Onu lazım. Bu kullanacağız. yok, ben ondan bahsetmiyorum. Gaz betonun kendi içinde çalışmasından dolayı çatlaklar oluşuyor. Tamam. Gaz betonda çok sık oluyor bu çatlaklar. Onları engelliyor mu? Yani ona dışarıdan ya da içeriden herhangi bir file kullanımı sıvada gerekli mi? Bu ürünü Gerekli değil. kullandığımızda. Hayır. Gerekli değil. Değil. Anladım. Çünkü bu zaten halihazırda ürünün hani şurada bahsettiğimiz çatlaklara dayanımı ile ilgili testler yapılırken tüm tuğla tipleriyle yapıldı. Haliyle buna net cevap verebilirim gerek olmadığına. Bir de Brixi uygulaması özetle nasıl yapılıyor diye sorulmuş. Şeye döneyim. Emre Polat sormuş. Tuğlaları serdiniz diyeyim. Üzerine Brix'i uyguladınız. Üzerine harç katmanı uyguladınız. Direkt üzerine normal harç. Sonra Peki tuğlaya harç devam kalıntığı edin. ne olmalı? Harç şimdi biz yatay derslerde işte 1,2 diyoruz hep. Düşeylerde 1 santim diyoruz. Kitapta öyle geçer. Yatayda 1,2, düşeyde 1 santim. Aha, Bunun çalışması için siz dediniz ya harçla çalışıyor. evet. Bunun çalışması için ne kadar bir harç lazım? Tam olarak uyguladığınız harç miktarı uygundur. Öyle Çünkü mi? Fazla bir değiştirmenize hiçbir şekilde ihtiyaç yok. ha, Şurada mesela şu sağ üst resimde net bir şekilde görebilirsiniz. Bu Evet. mesela tam olarak sizin uyguladığınız şu. harç ile aynı. ince bir katman. İnce bir Peki, katman. hepsiyle oluyor mu? Yani normal harç, gaz beton, yapıştırma harcı bütün harç tipleriyle uyumlu mu? Tüm harç tipleriyle uyumlu. Yani ben normal elde şantiyede de tuğla duvar için hazırladığım eski usul işte kireç, çimento ve Evet. kumla yaptığım harçla da oluyor. Uyumlu. Gaz beton için gaz beton yapıştırma harcı alıyorum. Onu da yapıyorum. Evet, Onunla da evet, uyumlu. evet. Çimentolu olması yeterli diyorsunuz yani. Çimentolu olması kilit nokta yeterli. Çimentoyla çalışıyor ve Aynen öyle. bütünsellik yapıyor. Peki, Kesin. peki diyelim ki şimdi o zaman şöyle sorayım ben. Bu ürünün fiyatını kaç para? Yani ben kaç para harcayacağım? Şöyle yani birim Çok fiyat mu maliyetli bir anlamında şey? çok değil. Yani tam olarak biraz evvel siz sağ olun şey dediniz ya fiyat performans ürün diye. Tam olarak öyle bir ürün. Birim fiyat anlamında şu an söyleyemem açıkçası. Hani onun 40 miliminin fiyatı farklı, 50'sininki farklı vesaire. Avrupa fabrikamızdan yüklenip Türkiye depolarımıza geliyor vesaire vesaire. Ama şöyle bir hesap yapar isek ki bunun biz hesabını yaptık. Mesela bir villa inşa ediyorsunuz. Binde yani toplam maliyetin binde ikisi, binde üçü. Binde iki. Yüzde değil, binde. Binde 2. Aynen. Evet, toplam maliyetin binde 2'si, binde 3'ü diyorsunuz yani. Hadi binde üç olsun. An itibariyle güncel fiyatlarıyla tam olarak buna tekabül ediyor. O nedenle de zaten tamam yani biz taşıyıcı elemanları şunları bunları her şeyi doğru yapalım. Orada hiç problem yok. Ama diğer taraftan çok alt toplamı karşılaştırmaya aldığınızda çok küçük bir maliyete bir evin, bir villanın, bir yazlığın, bir binanın, bir gökdelenin hatta bambaşka artık mukavemetlere ulaşmasını sağlıyorsunuz ve bu çok çok küçük bir maliyetten bahsediyoruz. Faydasını Evet. düşündüğümüz anda. Ben şimdi bu arada birkaç tane soru okuyorum hocam şeyden. Bir beyefendi bağımsız hareketin sağlanması için kolon kiriş döşeme bağlantısını kesmek lazım demiş. Doğru. Deprem sırasında tuğla duvarda çatlak oluşsa ne olur? Önem derecesi nedir? Çatlağın türüne bağlı. Bu bir kesme çatlağı mı, step çatlak mı, ne olduğuna bağlı. Yoksa bir sıva çatlağı da olabilir. Eni önemlidir. Geçenlerde yine hocamla konuşurken birkaç şey gördük. Fotoğraf. Mesela çatlağın bireysel anlamda şunu önerebilirim. Evinizde diyelim Allah korusun küçük orta ölçekli bir depremde bir çatlak oluştu. Anlık işte bulunduğunuz ilin belediyesinden o evin hasarıyla ilgili bir performans analizi yaptıramadınız. O çatlağı bugün ya ölçün ya mesela sabit bir açıdan bir fotoğrafını çekin. Bir hafta 10 gün sonra aynı çatlağı tekrar ölçün. Çatlak genişliyor mu? Yürüyor mu? Bu sorunun cevabı yani evet evet ise biraz sıkıntılı. İnşallah kimse yaşamaz tabii de. Ama hayır bir problem yok ise daha güvende hissedebilirsiniz. Emre Bey demiş ki fiyatı bize söyleseydiniz metresi kaça geliyor tam olarak? Ama size dediniz ki bunun farklı kalınlıkları var. Evet, tabii. Farklı kalınlıkta duvarlara 4 santimli, 5 santimli bir de kaç dediniz? 7 mi dediniz? 50-75, 100-150. 50-75, 100-150 milimetre olanlar var.
O Yani yüzden her birinde değişiyor, camda değişiyor, karbonda değişiyor. Yani beni diledikleri vakit arayabilirler. O anlamda veririm. bir dairede gerçekten binde 2, binde 3 maliyet demek bence çok cüzi bir maliyet. Hani yani yanlış anlamayın Samet Bey, ben bir hesap yaptım, böyle 10-15 bin liralar gibi bir rakamlar çıkıyor. Doğru. Doğru doğru. Yani Doğru hesapladın. bugün 10 bin lira duvarların mukavemetini, dayanımını sağlamak bence, yani fiyat odaklı değil de, çünkü fiyat odaklı gidilirse bence hiçbir şey yapmamak lazım. Ya. Hani çünkü hiçbir şey yapmamanın hiçbir maliyeti yok baktığınızda. Mevcut durum. Ama bir şey yapmak gerekiyorsa bence o diğer uygulamalardan, o gaz betona koyduğumuz braket diyoruz ama nedir Aha. şimdi, onun tam ismini hatırlayamadım ben. Böyle L şeklinde Evet. şeye vidalıyoruz, kolona vidalıyoruz. Abi onlar sadece belli bir mesafede çalışıyor. 15 santim, 20 santim, 30 santimde çalışıyor. Ama duvarın hepsinde çalışan bir malzeme, yani malzeme ne olursa olsun, malzemeden bağımsız söylüyorum. Kolonun yatayda hepsinde çalışan bir malzeme bence en güvenilir, en sağlıklı malzeme, değil mi? Kesinlikle. Yani çünkü öbür türlü biz sadece oraya demir de çaksak, braket de yapsan, galvanizli bir şey de döşesen, 30 santim, 40 santim, 50 santiminde çalışıyor o malzeme. Doğru. Öbür tarafta çalışmıyor. Kesinlikle öyle. Ama yatayda bütün duvar boyunca çalışan bir malzeme. İstersen file yap. Onun da bir katkısı vardır mutlaka. Var. Var var var. Tabii ki var. Tabii ki var. Yani istersen normal yaptığın 160 gramlık fileyi al, kes abi duvara göre, onu koy. Onun bile Aynen bir öyle. faydası var. Ama tabii bilemem. Onun mesela 100 birim üzerinden bunun faydası 100 ise belki onunki 20'dir. Değil mi? Yani belki 30'dur, belki 40'tır. Onu tam teknik olarak Samet Bey daha iyi bilir. Ama yani şunu demek istiyorum. Duvarın yatayda hepsinde çalışan bir malzeme olması bence çok güzel bir malzeme. Büyük Yani avantaj. çok güzel bir özellik. Yani tek seferde birkaç derdi aynı anda, birkaç problemi aynı anda çözülebiliyor olmanız önemli. Ve yani duvar dediğimiz dolgu, bölme, hangi tip duvardan bahsediyorsak bahsedelim, büyük anlamında yatay çalışıyor. Bu arada bir tane soru var hocam. Çelik binalarda aynı uygulama. Şunu doğru mu anlıyorum? Yani çelik konstrüksiyonla yapılmış bir binaya duvar örmek mi algılamalıyım? Evet. Aynı. Uygulama aynı. Çelik binada Çelik kolonla konstrüksiyonlar oraya bir ibaret. duvar örüyorsak diyor BIMS ya da şey. Zaten Tamam. biz burada maksadımız o düşey derzi, bunun bir kere düşey derzde bir ilgisi yok. Kolonla duvarı bir kere hiçbir şekilde birleştirmemeliyiz arkadaşlar. Evet. Yani bu buraya temas etmemeli. Bu buradan yatay yük aktarmamalı. Bu araya bir şey koyacaksın. Taş yünü, baş yünü bir şey koyacaksın. Bu bir kere ayrı. Bizim konuştuğumuz ürün duvarın kendi içindeki Hareketi. yatay dayanımını, evet, oradaki kesme kuvvetlerini karşılamak için, çatlakları önlemek için bir malzeme. Mevcut yönetmelikte sonradan zaten bir revizeyle geldi o esnek duvar bağlantısı meselesi. Evet, evet. Duvar yüksekliğinin %1'i kadar bir esnek bağlantı yapmanız gerekiyor. Ve o %1'in içerisine sıklıkla görüyorum ben metal bu profiller kullanılıp taş yünüyle izolasyonu ve dilatasyonu sağlanıyor. Sonrasında duvar örülüyor. Bu artık mevcut yönetmelikte var. Kök nedeni bunun yönetmeliğe girmesinin sebebi duvarı taşıyıcılardan ayırıp ayrı hareket ettirmesini sağlamak. Yani istiyoruz ki duvar ayrı hareket etsin, kolon kiriş ayrı Evet. hareket etsin. Ya, adı da oradan geliyor bu arada, esnek duvar bağlantısı. Flexible joint. Evet. Avrupa'da çünkü Eurocode 8'de de karşılığı var. Avrupa'da da kullanılıyor aynısı. Sizin de zannediyorum o esnek derzle alakalı bir ürününüz daha var değil mi? An itibariyle Ar-Ge aşaması tamamlanıyor. İnşallah kısa sürede sahaya çıkartacağız. Şimdi bizim mesela buna o ürünün şu an Ar-Ge aşamasında diye sağ olun sizin bahsettiğiniz ürünün çıkış noktası sahadan aldığımız şikayetti. Dediler ki böyle bir şey yapıyoruz. Hani buyurun görün. Fotoğraflarını çektik, gittik, ziyaret ettik vesaire. Sonra dediler ki ya bu inanılmaz vakit kaybettiriyor bize. Sıva tutmuyor. Uğraş Allah uğraş üzerine. Onun sonrasında başladı. Yani çünkü bizim genel anlamda zaten böyle bir mevcut bir sorunu çözmek adına bir şey çıkartırız. Yani umuyorum ki 1-2 ay içerisinde o ürünü çıkartacağız. Yine bir metalik olmayan bir donatı olacak ama form verilmiş bir donatı olacak. Haliyle o derdi çözecek. Zaten tazecik. Yani şöyle buraya bir tane ek yapayım. Antisismik malzemelerle ilgili. Yani ne kullanıyorsanız kullanın. Herhangi bir antisismik malzeme herhangi bir binada, yapıda kullanıldığında
Bunun testi sadece bir sefer oluyor. Yani bir deprem oluyor, bir şey oluyor, bir hasar oluyor ve Evet, o evet, çalıştı mı evet, çalışmadı mı? Başarısız evet, bunu gösteriyor. evet, evet. Yani bu malzemeyle yapılan duvarlarda diagonal çatlak yerine yatay çatlak görme ihtimalimiz olacak mı? Çünkü duvar diagonal çatlamayacak. Shear crack'ten bahsediyoruz, yatay. Evet, Şöyle evet, evet. çatlamayacak. Şu şekilde tutuyoruz zaten duvarı Evet, artık. evet, evet. Evet. Ya bende açıkçası Peki birkaç tane şey acaba var hocam acaba isterseniz. bak onu sormadım. Şimdi aklıma geldi. Yığma yapılarda da bu o zaman gayet Tabii. kullanılabilir. Bence Kesinlikle yığma yapılarda da çok önemli. Değil mi? kullanılır. Tabii. Yani Yani zaten bizim orada taşıyıcı tuğlalarla. yığma, bölme, dolgu duvarları tamamında kullanılabilir diye çıkış noktası. Bunlar bizim web sayfasında da bulabileceğiniz çatlak türleri. İşte Brix'i anlattığımız ya da işte e, nasıl diyeyim, bunun üzerine makale yazdığımız bölümler var. Orada sıklıkla kullandığımız. Hani her bir çatlak nedir, bu çatlakla Nerede e, makaleler pardon? bizim web sayfamızda var. Solidian Var mı? Track. Ha, Tabii. ulaşabiliriz değil mi? Türkçe Web İngilizce. sitenizin linkini aşağıya yazabilir misiniz? Memnuniyetle hemen yazıyorum. Bu arada Türkçe veya İngilizce tamamına ulaşabilirler. Sadece yukarıdan şey yapacaklar. Dil Ha, dil seçecekler. Evet, seçeneği yapacak. tabii, Tamam. tabii, tabii. Şimdi mesela bu şu an benim ekranını paylaştım. Bu bizim step çatlağı denir yani. Step crack denir İngilizcesi. Bizde de merdiven çatlağı deniyor. Kesme Evet. geriliminden oluşur. Evet. Net. Ki buradaki de zaten bir AAC blok dediğimiz tuğla tipi. Taşıyıcı olmayan duvarda görülür. Hala basit. Şimdi bunu Brix'i önler mi? Önler. Yani çok net ve basit bir şekilde. Brix'in yapılış amacı bu duvarların bu tip çatlakları önlemektir. Bahsettiğimiz yani Brix'i donatı olarak bloklar arasındaki aderansı artırarak gerilme dağınımını dengeliyor. Dengelediği için de bu veya türevinde bir çatlak artık görmüyorsunuz. Geçelim. Bu mesela deprem bölgesindendir bu fotoğraf. Bu nadir görülür ama burkulma sebepli bir çatlaktır. Yani deprem esnasında Hmm. çöküşten bahsediyoruz. Aslında bir ayrışma da var burada. Şurası bir kolon. Evet. Burada bir ayrışma var. Aslında bu şunu da gösteriyor. Şimdi duvar gövdesi ileri geri hareket ederken bu çatlak ortaya çıkıyor. Çünkü sürekli bir hareket Hmm. esnada. Evet, evet. E, Yatay, yanal bir hareket var değil mi? aynen öyle. Düzlem, Ekran düzlem dışı dışı. hareket etmeye çalışıyor duvar. Evet. Şimdi bu tehlikeli bir çatlak mesela baktığınız vakit. Şimdi tamam, estetik bir problem. Sıva yapalım. Maalesef bunda olmuyor. Bu aslında bu çatlak diyor ki bak bu duvar artık stabilitesini yitiriyor, haberin olsun diyor oradakine. Yani bir artçıyla mesela bu duvar tamamen şu hareketi yapabilir. İçe veya dışarı. Çünkü ayrılmış artık şeyden. Yani şurayı maalesef yukarıda bir ayrılma var mı göremiyoruz. Ama bu çok da hoş bir çatlak değil açıkçası. Evet. Görmekten Evet. haz etmediğimiz bir çatlak. Bir ikisi bunu önler mi? Önler. Çünkü duvarı rigid ve stabil hale getirdiğinizde yan tarafta da hele ki sizin dediğiniz gibi keşke herkes yapsa, duvar bağlantısını tamamlasalar, bu tamamen tarihe karışacak bir çatlaktır. Hemen bir sonrakine bakalım. Yine deprem bölgesi, Ha, iç mekan. bu tarz çatlakları fazla görüyoruz. Sıklıkla gördüğümüz bir çatlak. Evet. Bu aslında yine bir yatay yük çatlağı. Birleşim zayıflığı diyebilirsiniz, kesme etkisi diyebilirsiniz ama Korkutuyor abi. Yani bu çatlak tabii insanları korkutuyor. Yani bu çatlağı önemsiz diyebilir misin ya? birisi bunu önler mi? Yine önler. Bu mesela Oo. dıştan bir yayın esnasında bahsetmiştik ya, pencere ve işte kapıların açıklıklarındaki o yoğunluk. Çünkü artık oradan sürekli bir Abi stres. burada bir şey de kalmamış ya. Hiçbir şey Burada var. nasıl? Bu yıkılacak artık, bu bina mesela. Yıkıldı yani burası. Kolon kirişi sağlam olmasına rağmen. Şimdi bir de işin inşaat, şantiye, maliyet tarafında şöyle bir şey var. Bazen öyle bir orta hasarlı binaya denk geliyorsunuz ki o binayı eski haline getirmek yıkıp yenisini yapmaktan daha maliyetli hale geliyor. Çatlak bir duvarı, yani bir düşünün mesela 10 katlı bir binanız var. Her bir katta bir tane çatlağınız var. Şimdi bu çatlakları bina sağlam olmasına rağmen doğru düzgün bir noktaya getirmenin ciddi bir maliyeti var müteahhit tarafında. Tamiri yapılacak, bazı yerlerde tamamen değişecek, bazı yerler tamamen indirilip örülecek. Şimdi Tamam. mesela bu yapısal bir çatlak mıdır? %100 yapısal bir çatlaktır. Yani artık duvar diyor ki ben taşıyıcı zaten yok da ya bileşen olarak bile görev yapamıyorum diye aslında bu çatlak. Yıkıldı gitti zaten Evet. burası. Aynı şekilde deprem bölgesi. Mesela bu binanın kolon kirişlerinde derdi tasası yoktu. Yani bu net hatırladığım bir fotoğraf. Ha, taşıyıcı sistemde bir şey yok. Bir şey yok ama bakın şurada mesela görünüyor. Taşıyıcı Abi sistem insan ölür burada ya. ölür. Yani Allah esirgesin. Ölen de oldu. Yani şimdi
perde ile kolon arasındaki dolgu duvar tamamen göçmüş gitmiş. Artık geçmiş olsun. Şimdi buna yapısal etkisi var mı? Çok ciddi yapısal etkisi var. Yani pencere kırılması, basınçlı hava etkisi, ne bileyim doğrudan Tabii. insanın üzerine göçmesi gibi bütün tehlikeler burada yaşanmış vakti zamanında. Evet. Bu da önlenebilir bir türdür bu arada. Ya çünkü bu binayı yapan kolonun girişini sağlam yapmış aslında. Orada bir problem yok. Ama Evet. bazı eksikliklerden dolayı bu yaşanmış. Bu mesela enteresan bir çatlaktır. Tam birleşim bölgesinde ayrılma çatlağı deriz buna. Separation crack diye geçer. Genelde de deprem olurken duvarın üst kısmını taşıyıcı döşemeden kopar. Koptuğu için de orayı çatlatır. Yani Evet. orada asıl hasar içeride bizim görmediğimiz kısımda. Taşıyıcı sistemi etkiler mi? Etkilemez. Ama dolgu duvarın yerinden çıkmasına sebebiyet verebilir. Çünkü belki bu çatlak yürüdü gitti odanın sonuna kadar. Yani fotoğrafta Evet, bir evet. görüyoruz. Zannediyorum bir tane daha var. Bu da aslında ilk fotoğrafa benzer. Yine bir yığmaya da yakın bir örnektir hocam bu son konuştuğumuz yığmada kullanılır mı diye. Yine bir step, merdiven çatlağı. Yine bir kesme kuvveti. Bu arada bu tip özellikle pencere kenarında varsa oturmadan kaynaklı da bu tip Duvarı da ne güzel örmüşler yalnız. mis gibi Türkiye'den değildir bu. Muhtemelen Türkiye'den değildir bu. bu Avrupa. Burası Avrupa. Yani yanlış Evet. hatırlamıyorsam Almanya olsa gerek. Bu mesela deprem kaynaklı değil. Tamamen oturma kaynaklı. Yani diferansiyel Evet. dediğimiz Evet. meseleden dolayı oluşan bir çatlak. Bu da önlenebilir mi? Önlenebilir. Yani genel anlamda şunu durdurabilirim. Genel anlamda çatlaklar evet taşıyıcının üstünde olmamasına rağmen büyük sorunlara yol açıyor mu? Açıyor. Engellenebilir mi? %100 engellenebilir. Bu engellerin maliyeti uçuk rakamlar mıdır? Değildir. Haliyle yapmak gerekir. Çok da aslında bu tartışmaya açık bir konu değil. Ümit ediyorum ki revize edilecek deprem yönetmeliğinde buna daha detaylı ayrıntılar vererekten biraz daha Var mı? Var mı? Öyle ayrıntılar var. gelecek mi? Yani bizim sağ olsunlar şimdi bizim Türkiye'de katılımcılardan da muhakkak bilen vardır. Özellikle deprem konusunda yani bir elin beş parmağını geçmeyen ama çok kıymetli hocalarımız var. Evet. ODTÜ'de, İTÜ'de özellikle. Hatta bizim İzmir'de var. Manisa'da bir hocamız var. Şimdi bu hocalar bir araya gelip bu yönetmelikleri hazırlıyorlar. Özellikle ODTÜ'deki hocamız. Ve plan 2025 sonu idi ama tahmin ediyorum 2026'ya sarktı. Çünkü artık gerçekten bir revize istiyor. Yani biz 2018'in üzerine kaç tane şey geldi siz biliyorsunuz hani ekleme. Şu kadarlık TBD'ye oldu bu kadar. Artık onu sıfırdan böyle olmalı diye yapmak gerekiyor. Mehmet Bey bir soru sormuş. İki sırada bir biliksi kolon duvar birleşimine lama duvar üst tablaya giriş birleşimine poliuretan köprü şeklinde olması makuldür. Siz de bu arada hocam lütfen benim kaçırdığım yorum varsa siz buyurun. En azından saha tarafından. Ben üründe uzmanım ama sahada siz. Hiç oraya hadsizlik yapmayayım. Evet arkadaşlar, var mı başka bir şey sormak isteyen? Samet Ustalıoğlu. Şimdi onu görüp cevaplıyordum. Tam anlattığı Tamam. gibi esasında Samet Bey. Kolon duvar birleşimine lama, iki sırada bir briksi, lama, duvar üst tablaya giriş birleşimine poliüretan köpük şeklinde olması gerekiyor. Böylelikle rigidlik sağlanarak duvar çatlakları önlenebilir. Peki bu uygulamada briksi çıkartıp duvar üzerine kara sıvı uygulaması ile de rigidlik sağlanamaz mı demiş. O kısmı Maalesef sağlanamıyor işte. O örneklerden belli. yok. Dirixi'nin çıkartıp duvar üzerine karası var. Yani normal standart duvardan bahsediyor aslında Samet Bey. Yani normal duvarımı öreyim, sıvamı yapayım, üstte de köpüğü sıkayım diyor. Maalesef hem yanal rigidliği sağlayamıyorsunuz hem de düzlem dışına göçme riski de var. Yani çünkü Duvarınızın. eksen de çalışmıyor duvar o anda. Evet. Samet Bey teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür Çok ederim. sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Vallahi güzel oldu. Duvarlar hakkında ne zamandır konuşmak istiyordum. Çünkü ihmal ediliyor. Çok fazla ihmal ediyoruz. Hele bu son zamanda bizim Suriye'den çok usta geldi. Evet. Tamamen olay maliyete döndü tuğla duvarda. Her şey maliyet odaklı oldu. İnşaat mühendisi ya da şantiye şefi arkadaşlarımızın da birçoğunun tuğla duvarlara gereken özeni göstermediğini ben görüyorum şantiyede. Ya duvar ya ne olacak ki? İşte diyorlar. İşte fotoğraflardan yıkılan duvarları gördük. Duvar deyip geçmemek lazım. Bugün 10 katlı, 15 katlı, 20 katlı bir binada bir dış cephe duvarının çatlağını
yapmak bile, tamir bile etmek dünya maliyet. Oraya tekrardan iskeleler kurulacak bilmem ne. Hem de tabii bu işin psikolojik boyutu var. Orada bir çatlağının oluşması, insanlar bilmiyorlar çünkü oturan insanlar orada Evet. yapısal bir çatlak var zannediyorlar. Tabii bir de o çatlak büyüdüğü zaman riski de oluyor. Duvarın devrilmesi vesaire, patlaması gibi. Duvarlar bence çok önemli. Önemli. Ve bu konuda da bizi bilgilendirdiğiniz için Estağfurullah. size çok teşekkür ediyorum ben. Ben çok teşekkür adıma. ederim. İyi ki de yapmışsın. Zannediyorum katılımcı arkadaşlar da beğenmişlerdir yaptığınız sunumu. Onlar adına da teşekkür ediyorum ben size. Çok sağ olun diyorum ve Ben çok herkese teşekkür de ederim. İyi ki son yapmışsın. söyleyeceğiniz varsa onları da alalım. Kapatalım. Valla son söyleyeceğim iyi ki yapmışız. Çok çok keyifliydi benim için de. Tahmin ediyorum ve umuyorum ki şimdi katılımcılardan da böyle işte hem şimdi sorular geldi hem muhtemelen yarın veya sonrasında böyle minicik minicik bile olsa bir feedback geldiğinde ya da bizde de şöyle bir şey var dediğinde o bizim için şöyle çok kıymetli oluyor. Biz o bilgiyi alıyoruz, ailemize götürüyoruz, diyoruz ki biz bunu hiç görmemiştik. Hadi bununla ilgili bir şey yapalım diyoruz. Haliyle orada gelecek herhangi bir satırlık bir yorum ya da bizde de bu var. Alın size fotoğraf bile çok kıymetli. İyi ki yapmışız. Hem size hem katılımcılara tekrar çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Programı da kapatıyorum. Sağ olun. Herkese Sağ olun. iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.